Buyur. Beysiz evde yatıyorsunuz. Evde lan biz sen koyun şeysin, varlıktan uğraşıp yatırlar, doğa şey de diyor. Sürekli böyle kar havaları görürüz biz yani. Kışın olur bunlar. Çocukluğumuzdan beri olmasa da aşağı yukarı 10 yıldan beri bu işi yapıyoruz. Güzeldir bu iş yani. Bunu sevmeden yapamaz insan. Severse yapar. Düşün, bir kuzuyu doğumundan büyüyüp işte kurbana verene kadar veya bir ana olana kadar bir hayvanı yetiştirmek, büyütmek, beslemek, nasıl bir çocuğu doğduğundan işte büyüyene kadar bir annenin kucağında yetişirse, bunlar da bizim kucağımızda yetişiyorlar işte. Bunların da sevgisi farklı. Kazancından farklı sevgisi bunların. Kuzular düşüyor şimdi. Kuzular koyunun sıkıntı olmuyor. Kuzular düşüyor. Bunları ahana koyacağız. Buradan ahana koyacağız. Dedemiz zamanından beri var. Aşağı yukarı 150 yıldan beri bu hayvancılık bizde vardır. Babam dedemden ayrıldığı zaman da hiç hayvanı yoktu işte. Gitti 9 tane koyun almıştı. 9 tane koyunu alıp gelirken bir tane de inek aldı o arada bir arkadaştan. Dereden geçerken kuzunun biri düştü dereye. Onu bir arkadaşımız kurtardı dereden. Öyle başladık işte 9 tane hayvanla. Geldik aşağı yukarı 600-700 tane hayvan yaptık. Sabah kalkıyoruz, kahvaltımızı yapıyoruz. Hayvanların işte kuzuları, kuzu doğum yapanları alıyoruz, ayırıyoruz. Ondan sonra köpeklerimizi yediriyoruz. Çıkıyoruz. Akşama kadar koyunu bekliyoruz işte. Doğum yapan koyunları, şimdi doğum yapma dönemi hayvanları. Doğum yapanları ayırıyoruz. Onları alıp geliyoruz işte. Kedi hastası insanlar vardır yani. Köpek hastası, kedi, hani hayvanları seven insanlar, hepimiz seviyoruz hayvanları da işte hayvanı öldürüyor bazen yani. Elinde olmuyorsa mesela köpeği alıp gidiyoruz hayvanlarla. Çakal oluyor da doğan kuzuyu çakallar alıyor. Buralar ormanlık bölgeler, arazi, iklim şartları kötü buralarda. Ne oluyor? İşte köpeği getirdiğin zaman bir tane kediyi boğuyor köpek yani. Senin elinde değil. Koyunun içine girdiği zaman kediyi yakalayıp bazen istisna boğuyor. Öldürüyor. Öldürdüğü zaman adam, vay anam sen bizim mahallenin kedisini öldürttün. Ya öldürtmedim. Öldürttün. İşte bir daha buraya köpeğin gelirse ya seni öldürürüm ya beni öldürürsün gibi tehditler, kavgalar, kıyametler işte falan filan bir şeyler oluyor buralarda. İnsanlar bazen agresifleşebiliyorlar yani. Abi vaz bırak ya. Bırak dolaşsın biraz abi, bırak bunu. Şimdi hayvancılıkta şöyle sıkıntılar var yani, yem olayı çok pahalı olduğu için ot yem mecburen yaymak zorunda kalıyoruz hayvanları. Hayvanları yaydığımız zaman da çok bir kar olayımız yok yani. Mecbur yayıyoruz hayvanları.
Buralarda da kimse bir şey demiyor bize. Yani camilere yardım ediyoruz işte. Muhtarlıklara falan filan ufak tefek yardımlar yapıyoruz. Orada bir şey demiyorlar bize. Oradan geçme burada. Tabii lahanasını falan filan insanların bekliyoruz yani. Lahanayı yedirmiyoruz. Lahanasını yedirdiğin zaman adamın bir lahana bir adam demektir yani burada. Burası Karadeniz yani. Trabzon lahanasını yediremezsin burada. Şimdi 10 dakika sonra vurup aşağıcı yola inip geri geleceğiz. Bazen zaman gelir akşama kadar koşarsın. Abi bırakma abi. Ya hayvancılığı sevmeyen kişi yapamaz. Zor bir meslektir. Ama yine de ülkemizde üretim her şeyden önemlidir. Tarım olmayan ülkede hiçbir şey olmaz. Zenginlik olmaz, fakirlik olur. Yani ülkemizde tarım arazileri çok fazla. Tarım yapma imkanımız var. Fakat işçi bulma imkanımız yok. Yani yurt dışından gelen işçiyle ne kadar iş yapılabilir? Afganistan'dan, Gürcistan'dan gelen işçiyle ne olabilir? Bir çoban bulmaya kalksan, yani çoban diyende yani hepimiz çobanız yani. İnsan hangi işi yaparsa yapsın o işin sorumluluğunu taşıdığı sürece çobandır yani. İster koyun beklesin, ister inşaatçılık yapsın. Yani işçidir sonuç itibariyle. Herkes bir emekçidir. Ben hayvan beslerim, sen inşaat yaparsın, öbürü öğretmenlik yapar, öbürü kaymakamlık yapar. Herkes bu ülkede bir görevi olan insandır yani. Ben hayvan yetiştiririm. Kaymakam alır onun etinden faydalanır. Ben onun aldığı maaştan faydalanırım. Böyle çarp döner yani. Sonuç itibariyle tarım önemli bir şeydi. Bu işte bir profesyonelim aşağı yukarı. Bir veteriner kadar bir bilgim vardır. Yani bu işte adeta kasaplığından tut da doğumundan tut da yetiştiriciliğin her bölümüne bir profesyonelim ben bu konuda. Yani mesela nasıl doğumunu yaptırıyorsun diyende bazı hayvanlar yapamazlar yani. Mesela kuzusu ters gelir, işte doğum yapamazlar. İşte onun iğnesi vardır. İğnesini vururuz. Yani biz aynı bir veteriner gibi aşısını yaparız, ilaçlamasını yaparız. Koyunun her şeyini yaparız biz yani. Biz veterinerden çok fazla destek almayız yani. Koyun şimdi ikiz kuzu yaptı. Bir tanesini almıştı, öbürünü sonradan yaptı. Onu almaz diye mecbur ikisini bir araya getiriyoruz ki ikisini de alsın kuzuların, yoksa bir taneyi alır, bir tanesi anasız kalır. İkisini aldım yukarıya, bu sefer gelmedi kuzularının yanına. Başka bir koyunun kuzusunu gitti almaya. Onları aldım geldim yukarıya, müdahale ettim ona ki kendi kuzularını kaybetmesin. Şimdi birleştirdik onları işte. Daha ayrılmaz onlardan nasip olursa.
Abdurrahim in aşağıya oğlum da koyun aşağı gitmesin, yatsın biraz burada. Şu koyun şimdi şurada yatıyor ha. Şimdi bak burasını gübreledi bu koyun. Buraya gübre atmasına gerek yok adam. Burada arazide yattığı zaman hayvan gübresi, organik hayvan gübresi aşağı yukarı 2 yıl, 3 yıl bu arkadaş burada yatsa koyun, buraya gübre dökmesine gerek yok. Ya bunun mesela ahırdaki gübresini alıyor adam, döküyor araziye. Aşağı yukarı 3-5 yıl organik gübre, doğal gübre yani. İşte imkanlarımız yetersiz olduğu için ne yapıyorsun? İlerleyemiyorsun. Yani normalde ben bugün bir devletin eli altında bir iş yapabilsem çok çok daha faydalı olurum devlete. Hayvancılık yapmasam soğancılık yaparım. Bir şey yetiştiririm yani. Ülkede bir şey yetiştiriciliği yaparım yani. Boş durmam. Birinin eline bakmam yani. Allah'a şükürler olsun. İlla ki bir şey yetiştiririm yani. Ailecek hepimiz bununla uğraşıyoruz yani. Okul okuyan çocuklarımız bile okuldan çıkıp geldikleri zaman da gelip bize yardım ediyorlar yani. Yalnız olacak bir iş değil. Sonra çocuğu da başıboş bırakmak da doğru değildir. Sorumluluk vermek çocuğuna da her zaman iyidir yani. Çocuk sorumluluk alırsa büyüyünce de sorumluluğunu devam ettirir yani. İnşallah Allah nasip ederse, devletimiz de bize biraz yardım ederse biz bu işleri geliştirmeyi düşünüyoruz. Daha da ileriye, yani ben bugün 400 kuzu değil, 500 kuzu değil de 2000 kuzu yetiştirmek istiyorum. Yani tarımda devletime de milletime de faydalı olmak istiyorum yani. Kuzu bir küçük çocuk gibidir. Yani aynı bir küçük çocuk gibidir. Nasıl annesine ihtiyacı varsa buradakinin de öyle. Burada kuzu annesi sahipleniyor yani. Sonuçta kuzu bir bebek gibidir. O ne bilir anneyi orayı buraya, ama işte anne onu sahiplendiği zaman ne oluyor? Ya bak şimdi burada yeni doğan bir kuzumuz var. Yeni doğan kuzumuzun annesi gidiyor peşine. Kendi gitmiyor yani, o bırakıp gidiyor annesini. 2000-3000 koyunun içerisinde şu koyun kuzusunu gidip tanıyabilir yani. Onun kokusunu vermiş ona Allah-u Teala. Onun kokusundan tanır yani. Abi kuzuyu anası kokusundan tanır. Kuzu tanımaz annesini. Mesela kuzunun, diyelim ki bu koyunun kuzusu öldüğü zaman bir başka bir koyun ikiz yapsa, bunun derisini yüzüp sarıyoruz, o ikiz kuzunun bir tanesini veriyoruz koyuna, kendi kuzusu zannedip alıyor onu. İkiz kuzuyu bakamıyor tek koyun. Yani o zaman ne oluyor? Bu hayvan ikiz kuzunun birini bakmış oluyor. Onu da zayi etmemiş oluyoruz yani. Onu bu koyuna mı bağlıyorsunuz? Bilmiyorum. Onu getir al yukarıya bağla, en yukarıya. Yağmur yağıyordu, fırtına vardı. Geçiler böyle kaçmış, evin daldasına girmişti. Orada köpekler dolanıyordu etrafta. Ben de evin pencerenin kenarında yatıyorduk. Baktım geçi bağırdı. Diye bağırdı 3000. Köpek ağır. Bin diyor ne? Çıktık dışarı. Kala köpeğe bir şey kavuşmuş. Ama nedir? Belli değil ki. Baktık bir tane kurt. Köpeğe boğuşuyla. Biz de yardım ettik. Hep beraber kurdu boğduk. Yardımcı olduk yani. Başka soy boğamayacağız. Çektik onlara biz yaylada onlar. Çocukların hep bize geldi çektiler. Dededen bize kalmış.
Dededen beri bunu böyle devam ettirmiş gidiyoruz. Bizden sonra çocuklara kalır. Biz buna başlamıştık. Sıfırdan başlamıştık yani. 5 tane 9 tane koyunumuz vardı. Parayla almıştık. Oradan beri böyle arttırmıştık. Şimdi hemen hemen 1000'e yakındı. Böyle arttırmış gidiyoruz yani. Bakalım nereye kadar devam ettiririz. Bu vaziyette de zor devam ettiririz. Yani pahalılık çok. Yem alamıyoruz, ot alamıyoruz. Çoban tutamıyoruz. Bırakma ihtimalimiz de var yani. Onu da diyeyim. Ama bakalım sonu ne olur yani. Bunu arabadır. Bunu eve çevirmişik. Böyle çobanlar hep burada yatıp kakayırmış işte. Bu evdir yani. Ev halinde. Kullanıyoruz bunu. Başka bir şey. Taşın içine araba o Kemal Sunal'ın hiçbir sürer. Geçer sürer. Çekeri koyar tarafa. Sürüyor bu yana. Arabayı. Buradan biraz sonra Kabreli 4. aylarda çıkacağız yaylaya. Yaylada da aynı devam. Burada da aynı devam. Yani eşine, çocuğuna zaman ayırma şansın yok yani. Gidemiyorsun. Bu öyle bir işçi cenazen de olsa bu mali bırakıp gidemezsin. Gidemiyoruz yani. Böyle uğraşırız böyle. Ne bileyim yani. Yapacak bir şey yok. Mecbur uğraşacağız. Tamam ulan kaç gün sen? Tamam. Tamam benim uşağı da al git Samsun'a. Yolunu çözsün. Kaç gün sen? Tamam. Tamam iyice. İyi hadi görüşürüz sonra. Toplayan yavaş yavaş in de topla şahsını yukarı da gelsin çıksın şöyle kucağa hadi. Aynen ben de yüküldüm. Okul okuma sana öyle çobanlık edersin. Hangi okul okumayayım? Abi senin gibi olan adamın öğretmenlerinin yanında olması lazım. Ne işim var benim burada o zaman? Evde durmuyoruz. Evde adam gördün mü bilirsin ben titizlerini. Evet çoban da kaçmış. Bir tanesi kaçtı. Bir tanesinde ayağı sakatladı. Hocam senin alttan dolaştın bana aşağı git sen kenarından aşağı. Koş. Gel.
Beni köyden arıyorlar. Bugün 2 kişi aradı ki falan yerde bir kuzu kalmış, falan yerde bir kuzu kalmış. Düşüyor kuyuya kalıyor. Arazi çok önemli bu konuda. Hayvancılık konusunda. Mesela şimdi Trakya tarafındaki adamın ben 1 lira kazansam o 4 lira kazanır. Ot ucuz. Ottan ziyade yedirme olayı onlarda yok. Gel tut amını gel. Değil mi? Gel. Abdullah. Ha öyle dönsün yani. Bir de böyle boğazını. Tut güzel. Buz gibi lan bu nasıl üşüyor? Yok mu? Bak. Yeni yaratıyor. Bakayım mı? Ne yaparsın işte başka yerde çalışmaktansa gelip burada kendi hayvanlarla uğraşmak daha iyidir yani.